Noah aslında ona verilen bir İncil terimidir. Ancak gerçekte Sümer'in bu 5 orijinal şehrinden birinin son predinastik krallarından biriydi. İnsanlık tarihinin unutulmuş bir bölümüne ait izleri mi görüyoruz? Bence öyle. Burada olan şey tam olarak bu. Geçmişten gelen bir teknolojinin yeniden keşfedilmesi unsuru olduğunu söylemek doğru olur mu? Bence bunu söylemek kesinlikle doğru olur. Hiç, hüküm sürdüğü antik şehirde Kral Gılgamış'ın efsanesi üzerine düşündünüz mü? Hadi bir zaman makinesine binip yaklaşık milattan önce 2700 yılına, Mezopotamya medeniyetinin kalbine, akademisyenlerin erken hanedanlık dönemi olarak adlandırdığı çağa gidelim. Benim önerim ve savunduğum görüş, burada bir tür teknoloji transferinin kanıtlarını görüyor olduğumuzdur. O bölgeye başka bilgilere sahip insanlar gelmişti. Bu, Mezopotamya'da şehir devletlerinin her yerde ortaya çıktığı, insanlık tarihinin en erken karmaşık toplumlarından bazılarının oluştuğu bir dönemdi. Ve işte tam da bu dönemin ortasında yalnızca bir kral değil, aynı zamanda mit ve destanlarla anılan bir figür olan Gılgamış vardı. Gılgamış'ın krallığı, Sümer şehir devletleri arasında bir mücevher niteliğinde olan Uruk'tu. Günümüzde modern Irak olarak bildiğimiz bölgede Fırat Nehri boyunca uzanan verimli topraklarda yer alıyordu. Bu derin ve eski arkeoloji açısından oldukça ihmal edilmiş bir bölge. Gözünüzde canlandırın, pazar yerlerinin uğultusuyla dolup taşan hareketli bir kent merkezi, devasa tapınak komplekslerinin görkemi ve bizzat Gılgamış tarafından inşa edildiği söylenen efsanevi Uruk surlarının heybetli varlığı. İlginç olan şu ki desenler geometrik. Biri bunu yapmış ve bunu gerçekleştirmek için çok büyük bir organizasyon ve emek gerekmiş. Bunu yapabilmek için irade ve niyetin olması şarttı. Uruk sıradan bir şehir değildi. Kültürün, ekonominin ve insan uygarlığında pek çok ilke imza atan yeniliklerden biri olan çivi yazısının icadı, Gılgamış'ın hükümdarlığı altındaki yaşam nasıldı? Bir lider düşünün. Sadece bir insan değil, aynı zamanda ilahi bir figür olarak görülüyordu ve halkının refahı ile mutluluğundan sorumlu olduğuna inanılıyordu. Onun liderliğinde Uruk gelişti ve özellikle Sümer Panteonu'nun en büyük tanrılarından biri olan İnanla'ya adanmış dini bir merkez haline geldi. Gılgamış'ın Uruk'u, Sümer mühendisliğinin, mimarisinin ve sosyal organizasyonunun zirvesini temsil ediyordu. O dönemde dünyanın en büyük şehirlerinden biri olarak kabul edilen Uruk, büyük bir nüfusa sahipti. Gılgamış, yönetimi boyunca şehrin idari kararlarını, dini uygulamalarını ve askeri seferlerini bizzat yöneterek Uruk'un çıkarlarını korumaya çalıştı. Muhtemelen onun liderliği altında Uruk'ta sadece şehrin ihtişamını değil, aynı zamanda savunmasını da güçlendiren anıtsal projeler inşa edildi. Böylece Uruk, antik tarihin sayfalarına altın harflerle yazıldı. Eğer sadece kendimize bir yansıma arıyorsak, tüm bunları gözden kaçırabiliriz. Ama bence atalarımızın uğraşlarını yeniden keşfetmeye çok yaklaşıyoruz. Zamanın kumlarına daldığımızda, Kral Gılgamış figürü mit ve gerçeğin büyüleyici bir karışımı olarak karşımıza çıkıyor. Onun hikayesi, tarihçileri ve arkeologları yüzyıllardır büyüledi. Efsane ile tarih arasındaki çizgi çoğu zaman bulanık olsa da, bazı arkeolojik ipuçları Gılgamış'ın gerçekten var olmuş olabileceğine işaret ediyor. Öncelikle Sümer Kral listesine bakalım. Bu sıradan bir tarih belgesi değil. Tarih ile mitolojinin birleştiği bir metin. Sümer yöneticilerini ve onların saltanat sürelerini listeleyen bu belgeye göre Gılgamış da hüküm süren krallar arasında yer alıyor. Onun adının diğer hükümdarlarla birlikte anılması, Gılgamış'ın sadece eski bir halk hikayesinin kahramanı değil, aynı zamanda gerçek bir kral olabileceğini düşündürüyor. Dahası farklı yerlerde ve zamanlarda bu listenin çeşitli versiyonlarının bulunması, Sümerler için liderlerini kaydetmenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor ve Gılgamış'ın bu kayıtların içinde yer alması onun tarihsel değerini artırıyor. Bir de yazıtlar ve eserler var.
Gılgamış'ın adının kazındığı bir tablet ya da silindir mühür bulduğunuzu hayal edin. Bu parçalar bize onun yönetimi hakkında tam bir hikaye sunmasa da onun bir kral olarak tanındığını gösteriyor. Antik Sümer bölgelerinde bulunan bu eserler, Gılgamış'ın yalnızca bir efsane değil, aynı zamanda kalıcı bir kültürel ikon olduğunu düşündürüyor. Ancak işin zor kısmı Gılgamış'ı mitlerden ayırmak. Onun hikayesi ince ince düğümlenmiş bir ipi çözmeye çalışmak gibi. Arkeolojik kanıtlar onun hayat hikayesini veya başarılarını tam anlamıyla detaylandırmıyor. Aksine bize yalnızca küçük ipuçları vererek merak uyandırıyor. Bu belirsizlik, Gılgamış'ı zamanın sisleri arasında gizemli bir figür haline getiriyor. Ancak elimizdeki kanıtlar, efsane ile tarih arasındaki boşluğu doldurarak Gılgamış'ın yalnızca destanlarda anlatılan bir karakter olmadığını düşündürüyor. Şimdi, insanlık tarihindeki en eski hikayelerden birini, Gılgamış destanını keşfetmeye ne dersiniz? Gözünüzde canlandırın. Çivi yazısıyla kazınmış kil tabletler, Sümerlerin dahiyane bir şekilde geliştirdiği ilk yazı sistemi. Bu destan yalnızca bir hikaye değil. Bizi milattan önce 2100 civarındaki 3. Ur hanedanlığına götüren bir zaman yolculuğu. Ancak kökleri bundan da öncesine, Gılgamış hakkındaki daha eski Sümer şiirlerine dayanıyor. Gılgamış'ın hikayesi, modern çağda 19. yüzyıl arkeologlarının Ninova'daki bir kütüphanenin kalıntılarını kazarken gün yüzüne çıktı. Antik kil parçalarından oluşan dev bir yapbozu bir araya getirdiğinizi hayal edin. Her parça destanın ruhunu yansıtan bir pencere. Elbette bazı bölümler zamanla kaybolmuş, ancak geriye kalanlar insan yaratıcılığının ve ruhunun bir kanıtı niteliğinde. Şimdi de Gılgamış'ın kendisine bakalım. O, sıradan bir kral değildi. Destanlarda 2 tanrı, 1 insan olarak tanımlanıyor. Bu ilahi soyu ona olağanüstü bir güç ve cesaret kazandırıyor ve onu yalnızca ölümlülerden değil, diğer mitolojik kahramanlardan bile farklı kılıyor. Destanın anlatısı, Gılgamış'ın kahramanlık arayışları ve ebedi şöhrete duyduğu susuzluk etrafında dönüyor. Örneğin, Sedir Ormanı'na yaptığı yolculuk ve Humbaba'yı yenmesi, onun kahramanlığının en çarpıcı örneklerinden biri. Ancak en yakın dostu Enkidu'nun ölümü, Gılgamış'ın dünyasını altüst ediyor. Bu olay, onu ölümsüzlüğü aramaya iterek insanın faniliği gerçeğiyle yüzleşmesine neden oluyor. Enkidu demişken, onun Gılgamış ile dostluğu gerçekten dönüştürücü bir bağ. Tanrılar tarafından Gılgamış'ın kibirini dizginlemek için yaratılan Enkidu, zamanla onun en yakın dostu ve ruh eşi haline geliyor. Onların ilişkisi, derin bağların nasıl kişisel gelişimi teşvik edebileceğini ve hayata dair derin farkındalıklar kazandırabileceğini gösteriyor. Gılgamış destanı, insan deneyimine dair evrensel temalarla dolu. Destan, şan ve şöhret arayışını, ölümsüzlüğe ulaşma çabasını ve sonunda ölümün kaçınılmaz olduğunu kabullenmeyi anlatıyor. Aynı zamanda dostluğun önemini ve bunun insanın kendini anlaması yolculuğunu nasıl şekillendirdiğini vurguluyor. Gılgamış destanının macera dolu yolculuğunda, ölümlüler ile tanrılar arasındaki en büyüleyici karşılaşmalardan bazılarına tanık oluyoruz. Gılgamış'ın yolculuğu sadece kahramanlık ve ölümsüzlük arayışı ile ilgili bir hikaye değildir. Aynı zamanda Mezopotamya kültüründe tanrılar ve insanlar arasındaki karmaşık ilişkiyi derinlemesine inceleyen bir anlatıdır. Örneğin Gılgamış'ın Utnapiştim'le karşılaşmasını ele alalım. Eski dünyanın Nuh'u olarak görülebilecek bir figür. Bir dünya çapındaki tufandan sağ kurtulan ve bunu yalnızca bir tanrının kendisine önceden haber vererek bir gemi inşa etmesini sağlaması sayesinde başaran biriyle sohbet ettiğinizi hayal edin. Bu sadece inanılmaz bir hayatta kalma hikayesi değil, aynı zamanda Gılgamış için kritik bir dönüm noktasıdır. O ölümsüzlüğü ararken, Utnapiştim ise tanrıların böyle bir dileği yerine getirebileceğinin yaşayan kanıtıdır. Büyük tufanın hikayesi, tanrıların insanlığı sıfırlamaya karar verip, yalnızca Utnapiştim'i kurtarması, Mezopotamya mitolojisinde
Anunnaki'nin insanlığın kaderi üzerinde sahip olduğu gücü yansıtır. Gılgamış'ın yolculuğu, Mezopotamyalıların evrene bakış açısını anlamamızı sağlayan tanrısal karşılaşmalarla doludur. Mesela, Gılgamış'ın yol arkadaşı Enkidu, doğrudan bir tanrıça tarafından yaratılmıştır. Tanrılar, Gılgamış'ın kibirli ve aşırı güçlü olduğunu düşündükleri için onu dengeleyecek bir figüre ihtiyaç duymuşlardır. Bir de aşk ve savaş tanrıçası İştar var. Gılgamış'ın kendisini reddetmesini kaldıramayan İştar, intikam almak için göksel bir boğa göndererek büyük bir yıkıma sebep olur. Daha sonra Sedir Ormanı'nın korkutucu bekçisi Humbaba ile yapılan savaş gelir. Tanrı Enlil tarafından görevlendirilen Humbaba, yalnızca bir düşman değil, aynı zamanda insan hırsı ile tanrısal irade arasındaki çatışmayı simgeleyen bir figürdür. Gılgamış, yolculuğu boyunca güneş tanrısı Şamaş ile iletişim halinde olur. Şamaş, ona rehberlik eden ve destek sağlayan tanrısal bir akıl hocası gibidir. İlginçtir ki Gılgamış'ın annesi Ninsun'da bir tanrıçadır. Onun tanrılarla olan bağı, Gılgamış'ın hem ilahi hem de dünyevi dünyalar arasındaki konumunu daha da belirgin hale getirir. Mezopotamya'nın büyüleyici dünyasına geri döndüğümüzde Anunnaki ile karşılaşırız. Sümer ve Akkad mitolojilerinin merkezinde yer alan bu tanrılar grubu, insanlık tarihindeki en eski mitolojilerden bazılarında önemli bir yer tutar. Zamanla bazı Anunnaki tanrılarının gök cisimleriyle ilişkilendirildiğini görüyoruz. Bu dönüşüm, Mezopotamyalılar için astroloji ve kozmolojinin önemini artırmış ve yıldızların ve gezegenlerin hareketlerinin ilahi mesajlar olarak görülmesine yol açmıştır. Örneğin, bazı Anunnaki figürleri Güneş, Ay ve Venüs ile özdeşleştirilmiştir. Bu da gökyüzü ile tanrısal anlatılar arasındaki bağlantıyı güçlendirmiştir. Tufandan sağ kurtulanların iki türü vardı. Rastlantı sonucu hayatta kalanlar ve olacakları önceden bilenler. Yani hazırlanmış olanlar. Peki, gerçekten de birileri yaklaşan felaketi biliyor muydu? Bu konuda güçlü bir argüman öne sürebiliriz. Nibiru felaketi teorisi ve Randall Carlson'un tekrar eden felaketler teorisi, dünyayı etkileyen büyük yıkımlar üzerine odaklanır. Ancak ikisi de farklı temellere ve sonuçlara sahiptir. Nibiru felaketi teorisi, Güneş sistemine giren uzun yörüngeli bir serseri gezegen olan Nibiru'nun varlığını öne sürer. Bu gezegenin güçlü kütle, çekim etkisiyle büyük yıkımlara neden olduğu iddia edilir. Dünyada her 3600 yılda bir büyük çaplı kargaşalara ve potansiyel felaketlere neden olduğu öne sürülen Nibiru felaketi teorisi, büyük ölçüde antik metinlerin yorumlanmasına dayanır ve kıyamet senaryoları için tek bir dışsal tetikleyiciyi öne sürer. Buna karşılık, Randall Carlson'un teorisi jeolojik ve astronomik kanıtlara dayanarak, dünyanın tarih boyunca kuyruklu yıldız çarpışmaları, volkanik patlamalar ve buzul çağı döngüleri gibi çeşitli doğal nedenlerden dolayı periyodik olarak büyük felaketler yaşadığını öne sürer. Bazı senaryolar, dünyanın aşırı iklim değişikliklerine maruz kaldığını gösteriyor. Kendi kendini yetiştirmiş bir jeolog ve antik mitoloji araştırmacısı olan Carlson, bu tekrar eden felaketlerin binlerce yıl boyunca hem dünyanın jeolojisini hem de insanlık tarihini şekillendirdiğini savunuyor. Nibiru teorisi belirli bir dışsal faktöre dayalı bir kıyamet senaryosuna odaklanırken, acaba dünyadaki felaketler ile uzaydaki Nibiru arasında gizli bir bağlantı olabilir mi? Aşırı iklim değişikliklerine yol açan belirli bir etkeni araştırmamız gerekiyor. Nibiru terimi, Sümer ve Babil mitolojisinde derin köklere sahiptir. Bu isim sadece yıldızların gizemini çağrıştırmakla kalmaz, aynı zamanda eski Mezopotamya kültürlerinin ilahi inançları ve astronomik bilgileriyle de bağlantılıdır. Sümerlere baktığımızda onların gökyüzünü sürekli yeniden keşfeden ve öğrenen bir toplum olduğunu görüyoruz. Modern psikolojimizin bir parçası da kendimizi aşırı derecede gelişmiş olarak hayal etmemizdir. Ancak antik toplumların kozmosa dair bilgi düzeyi etkileyicidir.
Nibiru, Babil Panteonu'nun merkezi figürlerinden biri olan Tanrı Marduk ile ilişkilendirilmiştir. Marduk, güç, ilahilik ve kozmik düzenin kesişim noktasını temsil eder ve Nibiru'nun dini metinlerdeki önemini vurgular. Ayrıca Nibiru'nun astronomik ve takvim sistemlerindeki kritik rolü de dikkat çekicidir. Astronomik açıdan bakıldığında Babililer Nibiru'ya büyük bir önem atfetmişlerdir. Nibiru, ekliptiğin en yüksek noktası olarak kabul edilir ve yaz gün dönümünün konumunu işaretlerdi. Bu, gökyüzünde rastgele belirlenmiş bir nokta değil, tarım uygulamalarını ve dini törenleri etkileyen takvim sistemlerinin temel bir bileşeniydi. Babilli gökbilimciler, Nibiru'nun hareketlerini takip ederek tarımsal döngüleri düzenler, dini festivalleri planlar ve kehanetler yapardı. Böylece göksel gözlemler, günlük hayatlarının ayrılmaz bir parçası haline gelmişti. Farklı medeniyetler arasında bağlantılar kurduğumuzda, Mezopotamya mitolojisindeki Nibiru'yla Yunan mitolojisindeki Phaeton arasındaki benzerlikler dikkat çekicidir. Güneş tanrısı Helios'la ilişkilendirilen Phaeton, Güneş'in arabasını gökyüzünde sürdüğü söylenen efsanevi bir figürdü. Tıpkı Mezopotamyalılar için Nibiru'nun önemi gibi, Yunanlar için de göksel cisimler, zaman ve mekan anlayışlarını şekillendiren temel unsurlardı. Hem Nibiru hem de Phaeton efsaneleri, göksel varlıkların dünya üzerindeki temel ritimleri etkileyebileceğine ya da yönlendirebileceğine dair derin inancı yansıtır. Bu fikirleri popüler hale getirenlerden biri de Zecharia Sitchin'dir. 1976 yılında yayımladığı 12. Gezegen adlı kitabı, antik mitoloji, astronomi ve dünya dışı yaşam kavramlarını harmanlayan ve bir o kadar da tartışmalı olan bir anlatının temelini atmıştır. Sitchin, Nibiru'nun, Neptün'ün çok ötesine giden son derece eliptik bir yörüngeye sahip, henüz keşfedilmemiş gizemli bir gezegen olduğunu öne sürdü ve bu gezegenin her 3600 yılda bir güneş sistemine yaklaştığını iddia etti. Peki, bu alışılmışın dışında teori nereden çıktı? Sitchin'e göre cevap, eski Sümer çivi yazılı tabletlerinde yatıyordu. Ona göre bu metinler, Güneş sistemindeki 12. göksel cisim olarak Nibiru'nun varlığını anlatıyordu. Eğer Güneş ve Ay'ı da sayarsak, Sitchin'in teorisinin merkezinde Anunnaki bulunur, yaklaşık 450 bin yıl önce dünyayı ziyaret ettiği iddia edilen gelişmiş bir varlık ırkı. Sitchin'in anlatısı, bu dünya dışı varlıkları yalnızca dünyaya yerleştirmekle kalmaz, aynı zamanda onları modern Homo sapiens'in genetik mühendisleri olarak tanımlar. Onlara göre Anunnakiler insanları altın madenciliği yapmak için yarattı, çünkü bu değerli metal kendi gezegenleri olan Nibiru'da hayati bir öneme sahipti. Bu hikaye, insan uygarlığının kökenini kozmik ziyaretçilerle birleştirerek Sümerlerin gelişmiş astronomi bilgisi, özellikle Nibiru'nun yörüngesi hakkında farkındalıkları gibi unsurların aslında bu dünya dışı atalar tarafından aktarıldığını öne sürer. Sitchin'in Nibiru'nun 3600 yıllık yörüngesi konusundaki iddiaları, Sümer rakam sistemine ve onların büyük yıl kavramına dair kendine özgü yorumlarına dayanır. Ana akım bilim dünyası, Nibiru'nun varlığına veya dünya üzerindeki etkilerine dair somut kanıtlar sunmasa da, bu fikir birçok insanın hayal gücünü yakalamıştır. Hatta Nibiru'nun dünyadaki kitlesel yok oluşlarla bağlantılı olabileceğine dair teoriler bile ortaya atılmıştır. Bazıları, Nibiru'nun güçlü kütle çekimi sayesinde kuyruklu yıldızları ve asteroitleri dünyaya doğru fırlatabileceğini ve bu süreçte yıkıcı felaketlere neden olabileceğini öne sürmektedir. Sitchin ve Velikovsky. Antik metinlerden kozmik felaketlere Sitchin'in çalışmaları, Immanuel Velikovsky'nin teorileriyle ilginç paralellikler taşır. Özellikle Velikovsky'nin 1950'lerde yayımladığı Çarpışan Dünyalar adlı kitabında ortaya koyduğu fikirler dikkat çekicidir. Sitchin gibi Velikovsky de antik metinleri inceleyerek bunların geçmişte yaşanan astronomik felaketlerin kayıtları olduğunu öne sürmüştür.
Ancak Velikovski bu felaketleri iç güneş sisteminde yaşanan çarpışmalar bağlamında ele alırken, Sitchin anlatıyı çok daha ileriye taşıyarak dünya dışı varlıklar ve görünmeyen bir gezegen olan Nibiru'yu bu senaryoya dahil etmiştir. Her iki teori de ana akım bilim dünyası tarafından kabul görmese de, antik mitolojilerin evren ve kökenlerimiz hakkında düşündüğümüzden daha fazla gerçeği barındırabileceği fikrini cazip hale getirmektedir. 2012 kehanetleri ve Nibiru korkusu 2012 yılında Maya uzun sayım takviminin sonuna yaklaşırken dünya çapında kıyamet teorileri büyük ilgi gördü. Bu spekülasyonların merkezinde ise gizemli gezegen Nibiru vardı. Nibiru'nun bir şekilde astronomların gözünden kaçtığı ancak belirli kişiler tarafından fark edildiği iddia ediliyordu. Senaryoya göre bu gezegen dünyaya çarpacak ya da ona yeterince yaklaşarak kütle çekimiyle büyük felaketlere neden olacaktı. NASA, kıyamet söylentileri karşısında beklenmedik bir hamle yaparak doğrudan bir açıklama yayınladı. Uzay Ajansı, Nibiru'nun varlığına dair hiçbir kanıt bulunmadığını ve herhangi bir gök cisminin dünya için tehdit oluşturmadığını net bir şekilde belirtti. Eğer gerçekten böyle bir gezegen olsaydı, hem profesyonel hem de amatör gökbilimciler tarafından çoktan tespit edilirdi. NASA'nın geniş çaplı gökyüzü taramaları, özellikle Wide Field Infrared Survey Explorer, WISE teleskopu, efsanevi Nibiru'ya dair hiçbir iz bulamamıştı. Randall Carlson ve dünyanın felaketlerle dolu tarihi Randall Carlson, kendini yetiştirmiş bir jeolog ve felaket teorilerine ilgi duyan bir araştırmacıdır. Dünyanın jeolojik kayıtlarını derinlemesine inceleyen Carlson, hızlı iklim değişikliklerinden devasa taşkınlara ve kuyruklu yıldız çarpmalarına kadar uzanan, tekrarlayan felaketlere dair kanıtlar ortaya koymuştur. Araştırmaları, dünyanın çalkantılı tarihine ve bu olayların insan uygarlığı üzerindeki etkisine ışık tutmaktadır. Peki, burada asıl ilginç olan şey nedir? Varsayımsal bir Nibiru, bu felaketler dizisine uyuyor olabilir mi? Bazıları, Nibiru'nun uzun eliptik yörüngesinin bu yıkıcı dönemlerle çakışabileceğini ve kuyruklu yıldız yağmurlarını tetikleyerek bir tür kütle çekimsel katalizör gibi hareket edebileceğini öne sürmektedir. Ancak daha geniş bilimsel topluluk, bu felaketleri dünyanın doğal süreçleri ve bilinen astronomik olaylar bağlamında ele alır. Asteroid çarpışmaları, süper volkan patlamaları ve buzul çağı döngüleri, dünyanın dinamik tarihinin bir parçası olarak kabul edilir ve bunlar, görünmeyen bir gezegenin etkisinden ziyade doğal sebeplere dayandırılır. Mitoloji ve bilim arasındaki diyalog Nibiru gibi spekülatif teoriler ile Carlson gibi araştırmacıların dünyanın felaketlerle dolu geçmişine dair bilimsel keşifleri arasındaki diyalog, insanlığın kozmik felaketlere olan ilgisini gözler önüne seriyor. Bu dünyayı şekillendiren ve üzerinde hala etkisini sürdüren güçler hakkında derin bir merakın yansımasıdır. Bir yol, mit ve sözde bilim dünyasına açılırken, diğer yol, jeoloji ve astronominin titiz yöntemleriyle dünyamızın gizemlerini çözmeye çalışır. Ancak her ikisi de dünyanın tarihini şekillendiren yıkıcı olayları ve üzerimizde dönen kozmik dansı anlamaya yönelik süregelen arayışımızı gözler önüne sermektedir. Kanalımıza abone olmayı ve desteklemek için beğenmeyi unutmayın.